Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere Z-Level Profile veya yeni isimleriyle Z-Level Step metodundan bahsedeceğim. Klasik duvar işleme, işte yarı finish işleme. Böyle bir sağ tuşlayıp Insert, operasyon diyorsunuz. Mi Contour menüsü içerisinde bulunan Z-Level Profile Step. Bu komut duvar işlemelerinize, finish atmanıza yarıyor. Standart main menümüz karşımızda. Tool kısmından örneğin bu iç havuzu finish atacağız. Dedim ki iç havuz için benim 26R08 takımını kullanacağım. Takım çapım 26. Uç radyüsüm 0.8. Örneğin magazin 1'de H1'de. Onayladım. Şimdi bu metotları takım yolunu görerekten hareket edelim. Geometri kısmından parçamızı seçelim. Ve Fit and Speed bölümünden örnek bir devir ilerleme verelim arkadaşlar. Cut Levels bölümünden de başlangıç ve bitiş yerini belirledik. Main menüsüne geometri bölümüne tekrar geldim. Space Cut araya bölümünden yüzeylerimi seçiyorum. Tanjant derseniz radiusle bağlı bütün yüzeyleri seçecektir. Bir hesaplatalım bakalım nasıl bir takım yolu bize gösterecek. Görmüş olduğunuz gibi geçişleri olan, burayı tamamlamamış bir takım yolu üretti. Şimdi kademe kademe gidelim. Tekrar main menüsüne gelelim. Şimdi bu step'in mantığından bahsedelim arkadaşlar. Şöyle F8 ile karşıma alayım. Step 60 derecelik açıları atlıyor arkadaşlar. Burayı None'da tutmanızı tavsiye ederim. Şu an mesela programda bir şey değişmemiş olabilir. Bir açı yapabilsek şuradan. Şöyle geometriden Resize Chamfer diyelim. Buradaki bağı düzenleyelim. Açı gibi yapalım. Şimdi bu programı kopyalayayım. Yapıştırayım. Tekrar geometri bölümünden yüzeylerimi seçeyim. Bakın. Yukarıdan aşağı başlıyor. Step 60 dereceyi seçerseniz görmüş olduğunuz gibi 60 derece olan yeri yapmıyor. Bu mantıkla ilerleniyor. Bunu şimdi kalsın. Tekrardan programımıza dönelim. Burayı none yaptık. Geometri bölümüne gelelim. Burada bir ayarımız şu an için yok. Tool Axis 3 eksen işlevi yaptığımız için burayı da oynamıyoruz. Fit and Speed ayarladık. Cut Levels'ımızı şu kısım maksimum distance kısmı verdiğimiz paso arkadaşlar. Örneğin hesaplaması kolay olsun diye 2 verelim. 2 mm 2 mm işleme yapsın diyoruz. Strateji bölümüne geldim. Şimdi şurasının yapmasının sebebi eksenler arkadaşlar. Burası x, y ekseni, şu z eksenini optimize ediyor. Örneğin 55'te kalsın bir hesaplatalım. Bakın biraz daha birbirine yanaştı. 200 milim yapayım. 200 takımın 200 %200'ü ve görmüş olduğunuz gibi burayı görmeden atlıyor.
her pasodaki geçişi ayarlamak için şu seçeneğimizi kullanıyoruz. Direkt diyebilirsiniz. Yani bir sonraki takım yoluna, pasonuza direkt geçin diyebilirsiniz. Veyahut ramp on part kısmına işte örneğin 0.1 derecelik açı ile geçiş yap derseniz şu yeşil ile gösterilen geçiştir arkadaşlar. Yeşilin başlangıcından 1 milimetreyi pardon 2 milimetre pasoyu başlatıyor. Hesaplasın. Diğer ucunu göstereceğim. Evet. Buradan başlatıyor. Ta ki buraya kadar 2 milimetre alıyor. Yani ne demek istiyorsun hocam derseniz buradan atıyorum 10'da 1, 10'da 2, 10'da 3, 10'da 4 diye iniyor. Şurada Z 2 milimetre iniyor. Yani buradan buraya 2 milimetreyi dağıtarak indiriyor. Tabi buradaki 10'da 1'i, 10'da 2, 10'da 5 yapabilirsiniz. 1 milim yapabilirsiniz. Sizin kendi tecrübenize kalmış bir şey. Cut Levels seçeneğini aktif ederseniz ve buradan da takımın %50'si kadar hareket ederseniz tabanı da geziyor. Yani bağlı olduğu duvarın tabanını geziyor. Ama biz yüzeyi seçmediğimiz için tabanı gezmeyecektir. Eğer optimize etmezse. Evet, yapmamasının sebebi şunu da arttırayım hesaplaması kolay olsun diye. Geometri bölümünden Space Cut araya kısmında yüzeyi seçmemiş olmamdır. Bir kez de hesaplatma yapayım. Görmüş olduğunuz gibi bağlı olduğu tabanın duvarlarına geziyor. Tabi bu strateji bölümünde yani bu kısımdan örneğin işte 2 milimetre paso verdik ya. Bunu seçerseniz 2 milim 2 milim gider. Yani ne kadar çok paso verdiyseniz o kadar kesme yapar. Bunu form işlemelerinde kullanabilirsiniz. Bu arada çok gerçekten etkili bir yöntemdir. Basit ama çoğu insan aklına pek gelmiyor açıkçası. Konsant diyerekten işte buradan ölçü değeri girebilirsiniz. Vesaire vesaire. Şimdi burayı da geçtikten sonra şurayı tekrardan tamam 150. Smoothing bölümünden şu geçişleri, şu geçişte keskin geçişleri işte atıyorum takımımın %30'u kadar kavis olarak döndürüyorum ben şu an. Bakalım nasıl yapacak. Görmüş olduğunuz gibi takımın %30'u kadar kavis olarak dönüş yapıyor. Non-static bölümüne geldik. Non-static bölümünden giriş çıkış ayarları yapabiliriz. En geç bölümü giriş, retract bölümü çıkış. Örneğin burayı kapattım. SMS Closet araya dediğin zaman bu menüyü kapatıyorsunuz. Örneğin bu kısımdan ramp on shape deyip işte bir derecelik açıyla işte 2 milimetre yükseklikten giden bir rampalama ile giriş yap. Örneğin burası dolu olduğunu varsayalım. Bu ramp on shape ile bir açı şeklinde ineceği için direkt basıyor dalmayacaktır. Onun haricinde çıkışımızı buradan yapmış. Lift yapmış. Sanırım bakıyorum yok. Girdiği gibi çıkmış çıkış yapmış. Bunu da yapabilirsiniz ama lift yapıp pasonun bittiği yerden direkt çıkış yap diyebilirsiniz. Aynı sonuç alacaktır. Onun haricinde transfer rapid ile şu mesafeyi, geçiş mesafesini ayarlayabilirsiniz. Onu nasıl ayarlayacağız? Clearance bölümü geçiştir. Örneğin plane diyorsunuz. Bu plane'den apartı yazacağım. Belli olsun diye 500 mm yukarıdan bir sonraki işlemime geçsin diyorsunuz. Bu şekilde geçişlerimizi ayarlayabiliriz. Onun haricinde main menüsünde başka değinmek istediğim bir şey.
Şurada bir referans tool takımımız var, bölümümüz var. Bu da ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Referans takımı belirliyorsunuz. Bu referans takımını örneğin şöyle bir şey yapacağız. Ee, şu duvara bir bölüm ekleyelim. Tick'in ekleyelim. Tick'ine geldim. Dedim ki burası 0. Burası 80 mm demiş. Tamam, sıkıntı yok. Biz 26 takım kullandık. 20 yapalım. Burada bir boşluk üretelim. Bakalım burada bir hesaplatma yaptığımız zaman takım buraya gelecek mi? Otomatik algılamış. Tekrardan hesaplatma yapıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu arka duvara girmiyor. Tamam mı? Şimdi burayı kopyaladım. Göstermek için. Paste dedim. Ve dedim ki direkt strateji bölümündeyiz sanırım. Evet. Referans tool bölümü. Dedim ki 26'lık takımı referans al. Yani 26'lık takımın girmediği yerlere gireceksin demek istiyorum. Burada da işte diyorum kaç orası 20. Örneğin işte 17'lik, tamam mı? 17 R08'lik takımımı işte magazin 2'de H2'de olmak üzere oluştur diyorum ve hesaplat diyorum. Bundan yapmasını istediğim 26'nın girmediği yerlere program çıkarması. Görmüş olduğunuz gibi şu anda onu yaptı. Peki hocam burada pasoya girdi. Tamam. İstediğimizi yaptı. Ama buradan böyle giriyor. Buradan çıkıyor. Tekrardan buraya geliyor. Yani buradan geçiyor. Tekrar aynı yere gidiyor. Bu da bize müthiş bir zaman kaybı yaşatıyor. Diyorsanız geldim buraya. Strateji bölümüne geldim. Bu kısımdan cut direction kısmından saat yönü, ters yönü ve gitgelli, zikzak diyebiliriz buna. Mixed olarak geçiyor. Bunu seçerseniz çok basit bir yöntem ile buradan pasoya giriyor arkadaşlar. Düz mantık olarak anlatıyorum. Buradan pasoya girdi. Döndü buraya. Buradan pasoya girdi. Döndü üçüncü yere. Döndü buradan girdi pasoya. Böyle. Yüzey kalitesini çok, yani bu parçalar için hiç önemli değil. Gönderebilirsin. Ama çok hassas şeylerde de çok mecbur kalmadığınız sürece bunu kullanmayın derim. Onun haricinde bir önceki videoda Kavutimil komutundan bahsettim ve orada da referans tool kısmını bulamadım. Aslında benim aklıma şey kalmış. Bu NX11'de var ama yeni versiyonlarda bunu kaldırmışlar. Benim aklımda da Kavutimil'de referans tool bölümü var diye kalmış. Hatta size de bunu göstermek istiyorum. Ve onun nasıl eklenmesi gerektiğini göstereceğim. Çok kullanışlı bir program ama her zaman kullanacağınız diye bir şey yok. Bunu bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada istediğiniz en çok kullandığınız menüleri buraya koyup, yani buralardaki en çok kullandığınızı böyle arayayım, buradan yapayım demezseniz buradan da böyle bir şekilde ayarlanabiliyor. Neyse biz buradan göstereyim ben. Cutting diyorum. Cutting Parameters Containment. Bakın burada var. Ama bu kısımda yok. Nasıl ekleyeceğiz? Çok basit. Hemen yani menüye geliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bunda var zaten. Insert operasyon Cavity Mill. Yani burada da olmadığını göstereyim. Hangi bölümdeydi? Main menüsü Containment. Bakın burada yok. Burada olması gerekiyor. Optimize. Customize Dialog. Diyaloğumu göster. Buradan o yere giriyorsunuz. Main menüsü neredeydi? Şuradan Explorer bölümü açtım. Buradan main menüsünün yanındaki artı butona tıkladım. Bakın burada Containment. Şimdi buraya ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz? Şu kısımdan bir arama butonu olması gerekiyor. Yani şuradan ekleyebiliriz. Dur, yanlış oldu.
menü değil de customize diyelim. Evet, buradan. Hepsini göster demek sanırım burada. Şimdi ref yazıyorsunuz. Direkt çıktı zaten referans tool diye. Tıkladınız. Bu menü aktifken şöyle üzerine de basabilirsiniz. Geri çıkayım. Aktifken tıkladınız. Buradaki add diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi buraya eklendi. OK'ledim. Ben bir kontrol edelim. Insert. Geç aynı menü üzerinden kontrol edebiliriz. Stratejiye değil main menüsü containment işte burada referans tool. Bu kısma eklemesi bu kadar basit arkadaşlar. Onun haricinde Mixed'ı gösterdim. Bir de Mixed'ın şöyle bir seçeneğimiz var. Onu da göstereyim. Şunu direkt kopyalayayım. Transfer kısımlarını göstereceğim. Yani Mixed yapmak istemiyorum diyorsanız şöyle mesela ayrı bir duvarımız var. Dedim ki cut levels'ın yani başlangıç ve bitiş yerim burası. Başlangıcım burası, bitişim burası. Dedim. Metot olarak özür diliyorum strateji olarak level first diyorsunuz. Yani bu duvarı bitir. Sonra bu duvara geç diyorsunuz. Yüzey kalitesini arttırmak istiyorsanız. Transfere geldim. Dedim ki transferimde öncelikle engage'den şunu yapalım. Arc giriş çıkış yapsın. Yani direkt pasoya girip arc girsin. Açıyla girsin. Şu kısmı yani bir sonraki arc'ta yukarı kalkıp da tekrar arc girmesin. Bir sonraki pasoya geçecek o. Şunu da arc çıksın diyorsunuz. Transfer diyorsunuz. Bunu direkt diyorsunuz ve start diyorsunuz. Bakalım nasıl bir takım yolu yapacak. Bunu da direkt diyorsunuz. Direkt. Görmüş olduğunuz gibi buradan pasoya giriyor. Buradan çıkıyor. Buraya geçiyor. Böyle gidiyor. Görsel olarak da şöyle gösterelim. Bu şekilde yapıyor. Yani hocam diyeceksiniz. Tamam bu da güzel. İyi hoş. Ama kısa alan olduğu için buradan çıkıyor. Ben 2000 ilerleme vermişim örneğin. Tak diye buradan geçiyor G0'dan bir daha yapıyor. Bu da ne oluyor? Kısa mesafede vibrasyona sebep oluyor diyorsanız bakın buradaki kesik mavi çizgiler hızlı geçiştir. G0'dır. Tekrardan Speed and Speed ayarına geldim. Rapid kısmına geldim. Boşta ilerlemesi G1 gitsin diyorum. 3000 vermişim. 3000 gitsin. Yani aynı devir ilerleme gitsin diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi 3000 buradan giriş yaptı. Burası 3000, burası 3000, burası 3000 giriş devam ediyor. Ee, Şimdilik setDouble komutu ile anlatacaklarım bu kadar. İlla ki anlatmadığım bir şeyleri vardır ki var. Onları da kalıp videolarına geçiş yapacağız. Oralarda daha hassas işlemeleri göstereceğim. Kısaca komuttan bahsetmek istedim açıkçası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.